Kontrol. Gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir ortam. У вас будет турецкий boyfriend, наверное. İnsanlar eğleniyorlar arkadaşlar. Genç nüfusu da fazla bu şehrin ve fazlasıyla insanlar dışarı çıkıyorlar, geziyorlar. Bugün de cumartesi akşamı. Siz geldiniz buraya. Sizin için güvenli mi? Bundan da bahsedeceğim biraz. Yani arkadaşlar sanki bütün şehir şu an dışarıda. Bu caddenin ismi arkadaşlar Nikolskaya, yani yine hareketli. Astrahanski Ujin diyor. Buraya bir akşam gelip hem sizlere yerel yemekleri hem de bu mekanda bir göstereyim istiyorum. Herkese Astrahan'dan saygılar, sevgiler, selamlar arkadaşlar. Bu akşam sizlere Astrahan'ın akşamlarını, gecelerini göstermek istiyorum. Çünkü geldim, gezdim, yani geceleri de bu şehir hem hareketli hem de güzel, çok da güzel bir şehir. O yüzden sizlere akşamları, akşam atmosferini veya Astrahan gece hayatını göstermek istedim. Şimdi şehrin en merkezi kilit noktalarından bir tanesindeyim. Kirova Caddesi buranın ismi. Ve aslında güzel bir ambiyansı ve ışıklandırması da var, ancak ışıklar henüz açılmadı. Bu akşamki gezimize, yolculuğumuza başlayalım. Hem Astrahan'a gelmek isteyenler hem de Rusya gece hayatını görmek isteyenler için bir gezi rehberi, bir seyahat rehberi gibi bu videoyu hazırlamak istedim sizler için. Ve şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar, buraya geldiğinizde ilk bence gezmeniz gereken caddelerden bir tanesi bu. Özellikle yazın gelirseniz, tabi buraya en geç yani Eylül, Ekim ayı gibi gelirseniz gerçekten de hareketli, güzel görüntüler, canlı bir gece hayatı bulabilirsiniz. Kirova Caddesi'nde, yine Naberezhnaya Volga, yani Volga sahilinde veya çevresindeki caddelerde barlar, gece kulüpleri var. Her türlü eğlenceye müsait yerler var. Şimdi oraları da yavaş yavaş size göstereceğim. O tarafa doğru gideceğim. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar, yani genç nüfusu da fazla bu şehrin ve fazlasıyla insanlar dışarı çıkıyorlar, geziyorlar. Bugün de cumartesi akşamı ve hareketli olacağını düşünüyorum. En sonunda da eğer olursa, çekim yapmama da izin verirlerse, bir gece kulübünü veya barı da sizlere göstermek istiyorum. Böyle de işte insanlar eğleniyorlar. Gördüğünüz gibi sokak sanatçılar, işte kafeler falan, yine restoranlar burada fazlasıyla var arkadaşlar. Buradan önce arkadaşlar Volgograd'daydım. Tabi Volgograd mesela bu kadar hareketli değildi. Bir de hava da bu kadar iyi değildi orada. Ayrıca hafta sonu da değildi orada, yani dün oradan, yani Volgograd'dan geldim. O yüzden burası tabi şu an daha hareketli. Bakın şöyle parklar, meydanlar, sokaklar, her yer insanlarla dolu. O yüzden de yani hem gezmek, eğlenmek için hem de gezip görmek için Astrahan çok özel, güzel bir şehir arkadaşlar. Arkadaşlar, şehir merkezi olarak tam bu bölgeyi, yani Kremlin'in, Astrahan Kremlin'in olduğu yeri söyleyebiliriz. Kremlin tam karşısı, şurada beyaz kaleyi görüyorsunuz diye umuyorum. Orası ve onun çevresindeki bütün sokaklar aslında şehir merkezi ve hareketli. Böyle mekanlar da var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Nargile açıkta içilebiliyor burada, bahçelerde falan. Üst katlarda da yine bazı güzel mekanlar var ama daha fazlasıyla kafe ve böyle nargile gibi. Kremlin şurası arkadaşlar. 3 tane ünlü Kremlin var Rusya Federasyonu içerisinde. Bir tanesi bildiğiniz gibi Moskova'daki Kremlin. Biri Kazan Kremlin, birisi de Astrahan Kremlin. Bunların hepsi de eski kale, yani kale
şehir, eski şehrin olduğu yer, iç tarafı. Ve şöyle gece ambiyansını da göstereyim. Gerçekten bu içerisindeki katedral, kilise, 7 kuleli kilise ve şurada da bir tane var. Buranın en eski taş yapılarıymış arkadaşlar. Arkadaşlar Astrahan 525 bin nüfusu olan, pek de küçük olmayan, hatta büyük sayılabilecek bir şehir. O yüzden kalabalık, gece hayatı da o denli hareketli oluyor haliyle. Özellikle buradan sonraki kısım, yani Kremlin'i geçtikten sonra artık Volga sahiline doğru iniyorsunuz. Şimdi ben de o tarafa doğru gideceğim. Şuradaki insan kalabalığını görüyorsunuz zaten. Bu şehrinde çok uluslu bir yapısı var. Yani çok fazla etnik köken yaşıyor arkadaşlar. Ama tabii şehrin çoğunluğu Rus. Rus asıllı ama birçok milletten insanlar yaşıyor ve bunu sokakta da görüyorsunuz. Yani kapalı hanımefendiler de var. Normal açık giyinen hanımefendiler de var. Yani normal giyinen, kapanmamış olan, öyle söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Ve insan trafiğini görüyorsunuz. İşte böyle kalabalık herkes. Bütün hanımlar da bu arada bakımlı, onu da söyleyeyim yani size. Bir önceki videoyu da izlediyseniz evlenmeye de çok meyilliler yani. Evlenmek isteyen arkadaşlar varsa buraya gelebilir. Çok güzel böyle yapılar var. Bakın burası bir restoran. Astrahanski Ujin diyor. Buraya bir akşam gelip hem sizlere yerel yemekleri hem de bu mekanda bir göstereyim istiyorum. Yani fiyatları detaylı, dediğim gibi en sona doğru şeye gideceğim. Yani bir yere gidip artık o içteki mekanını ve atmosferi de size göstermeye çalışacağım. Tabii onu gösterirken de fiyatları daha detaylı anlatacağım tabii sizlere. Ama mesela dün ben çıktım, öyle bir yerde bir kokteyl 450 ruble, yani 225 lira. İstanbul'la kıyasladığınızda çok çok ucuz. Yani tatil için, eğlence için buraya gelirseniz bence çok daha az harcarsınız mesela Türkiye'de bir yere gitmekten. Bu caddenin ismi arkadaşlar Nikolskaya, yani yine hareketli ve caddelerden bir tanesi. Gece için çıkılabilecek yerlerden bir tanesi. Sağlı sollu böyle restoranlar, kafeler, barlar var. Hemen aşağısı da Volga'ya çıkıyor. Volga nehrine. Evet, oranın atmosferi de gayet hareketli, özellikle akşamları. Şimdi hep beraber göreceğiz. Volga'da günde batıyor arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir manzara oluşmuş tabii. Şimdi Astrahan şehri Volga nehrinin hemen kenarında kurulmuş bir şehir. Tam da Volga'nın Hazar denizine döküldüğü deltada kurulmuş. Burası da yürüyüş yolu, geziş yolu, gezme yolu yani akşamları. Şimdi ben de oraya doğru bir geçip yine ambiyansı göstereceğim sizlere. Cumartesi akşamı ve tabi kalabalık olunca ambiyans böyle oluyor. Burası da mesela tuvalet sırası bu. Burası Naberezhnaya Volga, yani Volga'nın sahil yolu, işte yürüyüş yolu, ne derseniz. Böyle işte güzel güzel kafeler, barlar var. Sokak sanatçıları var. İsterseniz tabi böyle gelip onları da dinleyip izleyebiliyorsunuz. Yani kalabalıktan da anlayacağınız üzere gayet hareketli ve
keyifli bir ortamı var. Şöyle de bakın arkadaşlar burada. Yani inanılmaz muazzam bir görüntü var. Böyle de bir restoran var arkadaşlar. Burada gemiyi restoranta çevirmişler. Volga'da turlar da yapılıyordur diye düşünüyorum. Eğer mümkün olursa da yarın Volga üstünde bir tura da katılmak istiyorum. Hem sizlere göstereyim hem de yani ben de yapmış olayım buraya kadar gelmişken. Yaz aylarında buraya gelirseniz işte arkadaşlar böyle bir ambiyansla karşılaşma şansınız çok yüksek. Bir de en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Yani böyle bir yerde yürüyorsunuz, herkes bakın güven içerisinde. Yani gerçekten hiç kimse bir hırsızlıktan, bir şeyden, kapkaçtan korkmuyor da insanları rahatsız edecek tipler falan yok yani. Ben Rusya'da hep söylüyorum belki ama en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bu. Bir genç bayan bile gece 2'de 3'te burada emin olun tek başına istediği gibi gezebilir. Ve bu yani bir ülkenin hem prestiji hem de vatandaşlarını düşünmesi açısından çok önemli, güzel bir şey. Yani insanlar eğleniyorlar arkadaşlar güven içerisinde. Gördüğünüz gibi bu en önemlisi bence. Tabii size güvenlikten bahsetmişken şeyi anlatacağım daha fazlasıyla. Tabii siz geldiniz buraya. Sizin için güvenli mi? Bundan da bahsedeceğim biraz. Onu da size şu şekilde anlatayım. Sahil kenarı gördüğünüz gibi hareketli. Şimdi ben bir otele gidip dinleneceğim. Ardından tekrar gezmeye başlayacağız. Здравствуйте. Привет. Откуда? Из Турции. С Турции? Турецко быстро? Секунду. Я могу говорить по-русски, ничего страшного. Да не, мы хоть песню. А именно откуда знаешь? Давайте. Seni gidip fındık kıran. Вот она? Да. Там слышно будет? Слышно, да. Танцуем. Gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir ortam. У вас будет турецкий бойфренд, наверное. Давайте. Увидимся, пока. Gördünüz tam anlatıyordum. Yani insanlar da gerçekten sıcakkanlı, kızlar da öyle. Yani ben şimdi gidip üstümü değiştireyim. Ardından bir yemek yerim. Herhalde onu siz de görürsünüz. Ve gece yine dışarı çıkalım. Yani videomuz devam edecek. İzlemeye devam edin. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi otelimden tekrar dışarı çıkacağım. Şöyle kendimi de göstereyim. Evet, birazdan yeniden şehir merkezine gideceğim. Önce bir şeyler yiyeyim diyorum. Otelim de burası yani. Burası oturmak için bir yer böyle. 3. katta bir otel. Arkadaşlar bugün şehrin günü olduğu için biraz bu kalabalık aslında bu şekilde, yani sebebi biraz da bu. Buna rağmen taksi arkadaşlar 155 ruble, yani 2 dolar diyebiliriz. Burası da yine Astrahan Kremlin arkadaşlar. Gece görüntüsünde göstermek istedim sizlere ve saat şu an 10. Şehir hala hareketli.
Şimdi buralarda bir yemek yiyeyim önce. Videonun bundan sonraki kalan kısmını tabi cep telefonuyla çekiyorum. Çünkü maalesef GoPro gece görüntülerinde pek de iyi değil. Aslında çok güzel bir kamera ama gece için birazcık zayıf kalıyor. O yüzden cep telefonuna geçtim. Rusya'nın bütün şehirlerinde böyle bir şehrin günü var. Halk da böyle hep beraber kutluyor. Bugün de Astra'nın şehir günüymüş. Dengora'da yani arkadaşlar. O yüzden tabi atmosfer işte hep böyle canlı oluyor. Eğer denk getirirseniz siz de bir gün bu tarz bir eğlenceye benzer görüntülerle karşılaşabilirsiniz. Yani arkadaşlar sanki bütün şehir şu an dışarıda. Uzun zamandan beri bu kadar kalabalık görmedim ben. Baksanıza. Şurada bir sokak var. Oraya gitmeye çalışıyorum ben aslında. Biraz böyle buranın barlar sokağı diyebiliriz. Oraya götürmeye çalışıyorum sizi. Tabii bir insan seli var yani arkadaşlar bu bölgede. Ya şöyle birazcık da etrafı görmenizi ve sokakları görmenizi istiyorum. O yüzden de kapatmıyorum görüntüyü ama böyle parlak bir şehir. Şu ilerlerde restoranlar var arkadaşlar. Biraz o tarafa gideyim de bir şeyler yiyeyim artık. Астраханский ужин. Здравствуйте. Можно, да? Я блог снимаю из Турции. Блог из Турции? Да. Hello. How are you? Welcome to party. Можно, да? Да, пожалуйста. Спасибо. Arkadaşlar böyle bir yer. Arkadaşlar şöyle otantik bir restoranta geldim. Gördüğünüz üzere. Burada şimdi fiyatları göstereyim size ilk önce. Bakın en yukarıda çorbalar yazıyor. 510 ruble. 385 ruble salatalar böyle başlıyor. 760'a 190 rubleye kadar salatalar var. Ve yemekler de bu civarda. Tabii fiyatlar normalden biraz daha yüksek ama şimdi gelmişken bir kere böyle bir şey yemek istedim hem sizlere göstermek için. Siz fiyatları yine durdurup bakarsınız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Спасибо большое. Спасибо. Yemeklerim geldi. Şöyle güzel bir balık söyledim. Ve şöyle de bir salatam var. Patlıcan salatası. Böyle çıtır patlıcan kızartması. Şimdi ben bunları yiyeceğim sevgili arkadaşlar. Şöyle yeniden göstereyim. Gerçekten de çok leziz duruyorlar. Arkadaşlar yemeklerimi şöyle yakından da göstereyim size. Patlıcan salatası ve bu balık. İsmini unuttum ama
Ve altında da galiba bir kaymak falan, püre var sanırsam. Arkadaşlar şimdi şu balığı hemen deneyeceğim ve size fikrimi söyleyeceğim. Volga balığı. Acayip lezzetli yani. Restoran gayet güzeldi. Yemekler de çok lezzetliydi. Onu da belirtmem gerekiyor. Ve hesap 1350 ruble. Yani 700 lira gibi bir rakam diyebiliriz. Ama tam şehir merkezinde böyle bir otantik restoran için çok da fazla olduğu söylenemez. Şimdi ben şu taraftaki caddeye doğru gideceğim ve gezdiğim caddeleri de arkadaşlar bu videoya bölümler halinde koyarım. Siz de eğer yolunuz buralara düşerse nerelere gitmeniz gerektiğini, hangi caddelerin daha eğlenceli olduğunu, Astrahan gece hayatının hangilerinde daha akıcı ve iyi olduğunu görebilirsiniz. Burası arkadaşlar Fiyaletova Caddesi. Yani bu caddeyi bir nevi barlar caddesi gibi diyebiliriz. Yani aralıklarla olsa da böyle restoranlar, kafeler, barlar var. Burada da ben dün eğlenceli bir yer bulmuştum. Şimdi sizleri oraya götürmek istiyorum. Bu bölgeyi bir nebze arkadaşlar Barlar Sokağı olarak isimlendirebiliriz. Böyle yan yana sırasıyla barlar var. Gece kulüpleri var. Mesela şu gördüğünüz Möt, onlardan biri, bal demek. Güzel bir yer. Dün girişi 500 rubleydi. Bugün herhalde yine aynıdır. Şu Friends Lounge var. Yine güzel yerlerden bir tanesi. Bakalım oralara gireceğim. Bir tanesine gireceğim ve size göstereceğim umarım. Tabii şimdi arkadaşlar bu videoları yaparken Rusya gece hayatını size anlatmaya çalışıyorum ve St. Petersburg'da da böyle bir gece hayatı videosu çekmiştim. İzlemediyseniz lütfen izleyin onu da. Ve bazı yorumlar gelmişti şöyle, yani içeri girmemişsin falan gibisinden. Birincisi arkadaşlar, her yere girmem imkansız. İkincisi para gidiyor bunlar için. Üçüncüsü, insanlar bazen eğlenirken kendilerini çok da çektirmek istemiyorlar. Arkadaşlar saat gece 1 oldu. Ambiyans da böyle oldu. Şöyle caddeyi bir gezeyim sizler için. Ben buraya gireceğim. Yani girmek istiyorum. Umarım her şey yolunda olur ve alırlar. Burada çünkü bir face kontrol var. Yani giyim kuşamınıza, saçınıza, sakalınıza, şeklinize bakıyorlar. Ona göre alıyorlar, almıyorlar. Şimdi bakalım ne olacak. Ve arkadaşlar şehri görüyorsunuz, gayet güvenli. Gece dışarı çıkabilmek için gayet ideal. Yani herhangi bir problem, işte değişik bir böyle kavgalar, hareketler falan bir şey görmedim. O yüzden yani yine buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. İnsanlar gördüğünüz gibi sokakta, içeride, dışarıda her yerde eğleniyorlar. Arkadaşlar içerisi de böyle. Yani evet, girebildim. Bir kontrol yaptılar ve aldılar. Şimdi mekanın içine gireceğim. Orayı tabii ne kadar çekebilirim bilmiyorum. Hem müzikten hem de insanları rahatsız etmemek açısından. Ama mümkün olduğunca ambiyansı göstermeye çalışacağım. Giriş de bu arada 350 ruble. Yani 175 lira.
Discoteca, это discoteca века. Эй, диджей, эй, битмейкер, эй, битмейкер, шейкер, шейкер, Evet arkadaşlar, bu geceyi de noktaladık. Saat 5 oldu. Yani hala burada birileri var. Tabii son olarak size şunu söyleyeyim. Buraya kesinlikle gelin. Yani Astrahan'a da gelin. Bu mekana da gelin. Ben beğendim. Beğenmediğim yerleri zaten size söylemiyorum genelde. Yani şöyle baktığınızda renkli, güzel, hareketli. İçerisinde gördünüz. İnsanlar baya eğleniyorlar. Bayağı burası hareketli. Yani kesinlikle tavsiye edebilirim. Rusya gece hayatının, Astrahan gece hayatını bugün sizlere kısaca anlatmaya, özetlemeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğlenmişsinizdir ve videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen bir yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanala abone değilseniz de halen abone olmayı unutmayın. Şunu söylemeliyim ki yani bu şehir gerçekten eğlence hayatıyla, gece hayatıyla çok güzel bir şehir. O yüzden tavsiye ediyorum. Fiyatlar da gayet uygun. Gece kulübüne giriş 300 ruble. İçeride kokteyller 450 ruble. Dolayısıyla yani Türkiye'den çok ucuz. Eğer düşünürseniz, gelmek isterseniz bir gün bilginiz olsun. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Benim gibi yapmayın. Erken yatın siz.